Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms Yeni Başlayanlar özel serisinin 4. bölümündeyiz. Destansı komutanlar, yetenekleri, becerileri, hangi öncelikle kasılmaları gerektiği, kasarken nelere dikkat edersek daha hızlı geliştirebileceğimize kadar bu videoda her şeyi sizlerle beraber değerlendiriyor olacağız. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız içeriye geçmeden önce bir beğeniyle aynı zamanda hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimler için çanı aktifleştirerek bize destek olabilirsiniz. Oyuna dair aklınıza takılan soru işaretlerini yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız ben de sizler için cevaplandırıyor olacağım. Ayrıca kanalımıza katılla destek olan bütün dostlarımıza da teşekkür ederiz. Evet efendim, İlk videomuzda ne yaptık? Farm hesaplarından vesaireden bahsettik. İşte medeniyetimizi seçtik. İlk videolarda bunları anlattık. Kanalda oynatma listesi olarak mevcut. Oyuna yeni başladıysanız oynatma listesinden bu oyunun tüm detaylarını takip ederek ilerleyebilirsiniz. Şimdi biz destansı komutanlarımızı, hesabımızı geliştirirken kasmaya başlıyoruz. Onları geliştirmeye başlıyoruz. Zaten halihazırda medeniyetten bir Santuz'u elde ettik. Onu da ilk savaşlarımız için 60. seviyeye götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte bize yardımcı olacak, deneyim puanı konusunda, seviyesini hızlı kasmamız konusunda yardımcı olacak oyun içerisinde çok güzel bir şey var. Burada görmüş olduğunuz 1, 2, ondan sonra mesela şuralarda da var 3. Hatta kralın topraklarında da en büyüğü var. Direkt kral olmak için almanız gereken Uzigurat var. Onu alıyorsunuz. Şimdi bunların etrafında 12 saatte bir olacak şekilde 10 tane muhafız çıkıyor. Bu sunakları muhafızları var ve onları keserseniz size ekstradan barbardan çok daha fazla tecrübe puanı veriyorlar ve eylem puanı gitmeden onları kesiyorsunuz. Bunun yanı sıra onlardan rün düşüyor. Ve o rünleri topladığınızda inşaat hızlandırması kazanıyorsunuz. 2 saatliğine %10 inşaat hızlandırması, kıta eğitme hızlandırması, işte araştırma hızlandırması veya barbara hasar, tecrübe bonusu, bilmem ne, intikal hızı, saldırı vesaire vesaire bir sürü buff kazanıyorsunuz. 2 saatlik kullanabileceğiniz şekilde. Onlar sizin için önemli. Çünkü erken oyunda onları toplamanız, inşaatlarınızı, siparişlerinizi onlarla yapmanız sizin hızlandırma tasarrufunuzu ve gelişirkenki süreçteki zamanı biraz daha ileriye taşımanızı sağlayacak. Yani daha hızlı gelişmenizi sağlayacak. O yüzden mümkün olduğunca geliştirmek istediğiniz komutanlarınızla birlikte buradaki muhafızları kesip bu ürünleri toplayın. Aynı zamanda hem tecrübe kazanın, komutanınız hızlı gelişsin, hem de hesabınızı geliştirirken bu ürünlerden maksimum düzeyde faydalandığınız için hesabınız hızlı gelişsin. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca bu muhafızlar halihazırda yaşayan bulamadım ama şöyle basitçe söyleyeyim. Birinci kademe sunağın etrafındaki muhafızlar bir tanesi 2.5K civarında tecrübe puanı veriyordu diye hatırlıyorum. İkinci seviyedekilerde 4K veriyordu. 3'ü hiç hatırlamıyorum. En son krallığınızın Ulu Zigurat'ında, kralın topraklarındakilerde 10K veriyor. Yani giderek seviyesi arttıkça tecrübe puanı vermesi artıyor ve eylem puanından yemediği için de sizin için çok önemli bir noktaya geliyor bu oyunda. Bütün siparişlerinizde vesairenizde bunları takip ederseniz gelişiminiz çok hızlanacak. Gelelim asıl konumuza. Destansı komutanlar hakkında konuşmaya sevgili dostlar. Destansı komutanları seçelim. Birçok destansı komutanımız var. Bunlar sizin kafanızı karıştırabilir. Yani altın anahtardan beklediğiniz komutan çıkmaz da beklemediğiniz bir komutan çıkar. Imhotep falan çıkar. Bunu kassam mı falan olursunuz. Veya işte Perikles çıkar. Onu kassam mı falan olursunuz. Bu komutanlar sizin erken oyunda çok büyük bir önceliğiniz değil. Sizin için savaşma adına önemli olan en önemli komutanınız Santuz'u, onu da 60. seviyeye götürmek için çaba sarf edeceksiniz. Ama onun arkasına yapacağınız iki önemli komutan var. Yani ikisinden bir tanesi, hangisi daha çok beceri olarak gelişirse onu kasmanız sizin için daha önemli. Yani anahtarlardan vesaireden hangisinin şansı daha yaver giderse onu geliştirmeniz önemli. Beceri kitleme var zaten. İlk beceriyi kitlersiniz. Diğer becerileri açarsınız seviyesi atladıkça. İlk beceri 5 olduktan sonra bu beceriyi atlarsınız, mesela garnizon becerisi. Her komutanda bu değişiklik gösterecektir. Buraya gitmesi için uğraşırsınız veya buraya gitmesi için uğraşırsınız. Komutanına göre savaş alanında işinize yarayacak becerilerini tercih edecek şekilde yükseltirsiniz. Ama sizin başınıza gelebilecek bir hadise vardır ki o da Bjorn'u bulamamak veya Mundeok'u bulamamak ya da ikisini de bulamamak gibi bir hadise başınıza gelirse ve Osman'ı bulabilirseniz, Osman'ın ilk becerisini hızlı bir şekilde yükseltebilirseniz, yine Osman da Santuz'un arkasında size güzel hizmet edebilecek bir komutan. Onun ilk becerisini 5 yapıp onu kullanırsınız. Yani mevcut durumda elinize geçebilecek komutanlar arasında değerlendirme yapmanız gerekiyor. O olmadı, işte Jeanne d'Arc buldunuz. Jeanne d'Arc hızlı gelişti. Bu becerisi de
5 oldu. O zaman Jeanne d'Arc kullanırsınız. Jeanne d'Arc'ın şu becerisi ve şu becerisi 5 olduğunda ikinci komutan olarak kullanarak savaşlarda vesairede değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu becerisinin 5 olması bizim için daha önemli. Kaynak toplarken bizim için çok kıymetli komutanlardan bir tanesi Jeanne d'Arc. Neyse, onu zaten farm bölümünde konuştuk. Hiçbir şey bulamadınız. Baybars'ın ilk becerisi 5 olur. Baybars'ı falan değerlendirirsiniz. Yani evet, piyade bufflarından kısmi olarak faydalanamayabilirsiniz ama Baybars'ın 5 tane hedefe vurduğu hasarın azalmıyor olması da önemli bir etkidir. Hatta 2. KVK'da falan özellikle benim zamanımda çokça kullanılırdı. Daha az destans komutan vardı. Santuz arkası veya Baybars önü Santuz arkası olacak şekilde kullananlar oluyordu. Halihazırda hani 2. KVK'da bile bu tarz şeyler yapabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Süvariye yönelik bir kıta söyleyeceğim size. Onlardan da bahsedeceğim. Ama şurayı bitirelim. Saydık şimdi hangi komutanlar olduğunu. Santuz'un yetenek ağacı ne olacak dersiniz. Santuz'un yetenek ağacı bu şekilde olursa sizin için daha iyi olur. Şimdi burada neden bunları tercih ettik? Santuz'u sürekli yüksek beceri atabilecek ve 5 tane hedefe vurabilecek bir komutan olduğu için beceri ağacını mümkün olduğunca yeteneklerini hızlı kullanmasına yönelik geliştirirsek daha fazla beceri ağacından hasar atabilme imkanınız olur. Yani beceriyi daha fazla kullanma imkanınız olur. O yüzden yetenek ağacını bu şekilde tasarladım. Şimdi yetenek ağacını da söyledik. Kullanabileceğiniz komutanları söyledik. Gelelim yapabileceğiniz bir süvari kıtasına. Süvari kıtasında Belisarius bizim için kıymetli bir komutan. Belisarius neden kıymetli? Her zaman KVK'da veya ilk savaşlarda alanda dövüşürken boşluklar olacaktır. Acemi oyuncularla savaşacağınız için insanlar savaş alanının olduğu bölgelerde farm yapmaya devam edebilirler. Barbar keserken işte oyundan çıkıp inaktif kalabilirler. Bu tarz kıtaları yakalayıp kesmeniz için Belisarius biçilmiş kaftan. Belisarius çünkü hareketlilik ağacına sahip. Belisarius'u da bu şekilde hareketlilik ağacıyla kullandığınız zaman, yani 60. seviyeye getirip buradaki beceri ağacını bu şekilde, şunu da unutmayın, şunu 2'de bırakıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman oyunun uçak gibi böyle en hızlı komutanlarından biri haline geliyorsunuz. Yakalanmanız zor oluyor. Kaynak noktalarından birbirine atlayarak insanların hem farmlarını kesip avlanıyorsunuz hem de barbar keserken inaktif kıtalarını kesip avlanıyorsunuz. Arkasına Baybars'ı kullanırsanız da yine kaynak noktalarından çıktığında intikal hızı bonusu vardı mesela bunun. Nerede? Çarpışmadan çıktığında intikal hızı bonusu var. Yani bir savaşın esnasında yakalandığınız bir yerde kötü duruma da düştünüz Belisarius'ta. Bir kaynak noktasına girip çıktığınızda ekstra kazanacağınız intikal hızı bonusuyla ortamdan çok hızlı uzaklaşırsınız. O yüzden de Belisarius'la beraber Baybars'ı insanları avlamakta kullanabilirsiniz. Gelelim barış koruma komutanlarına. Barış koruma komutanları bu az önce bahsetmiş olduğumuz sunaklarda barbar keserken vesaire kullanacağız. Bizim için çok önemliler. Özellikle ilk KVK'ya Santuz'u 60 olarak yetiştirmek için Lohar'ı çokça kullanacağız ve deneyim bonusunu elde edeceğiz. Barış koruma komutanlarını kullanmamızın bize faydaları neler? Barış koruma komutanlarını kullanarak barbar kestiğimizde biz daha az eylem puanı harcarız. Yani daha az AP'miz gideceği için daha fazla barbar kesebiliriz. Bir diğeri, burada becerilerinde barbarlara karşı hasar bonusları olduğu için daha hızlı onları öldürürsünüz. Kıtalarınız daha az yıpranır ve daha çok tek seferde dışarıya çıktığınızda barbar kesersiniz. Yine aynı şekilde az önce bahsettiğimiz deneyim puanı bonusuyla da komutanlarınız daha hızlı kasarsınız. Bizim için önemliler kendileri. Yetenek ağacı olarak mesela Lohar abimizi alanda barbar keserken bu şekilde bir yetenek ağacıyla kullanabilirsiniz. Onun dışında Belisarius da bu arada bir barbar komutanı ve onu da bu şekilde bir barış koruma ağacıyla kullanabilirsiniz. Burada Boydica'mız var. Boydica'nın yetenek ağacını bu şekilde tercih ediyorum ben. Boydica'da şöyle bir durum var. Free to play low spender oyuncular oyunda kendilerinden daha iyi hesaplar, barbar karelerine rally açmazken rally açmak istediklerinde Boydica'yı kullanıyorlar. Ama bu sizin erken aşamada yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü 1. KVK öncesi Boydica'nızın aşırı gelişmesi mümkün olmayabilir. Ama ilerleyen aşamada 2. KVK'da vesairede Boydica'nızın şu becerisini de güçlendirerek şuralardan bir yerden tasarruf edersiniz, şuradan vesaire. Bunu güçlendirerek barbar kalesi rallilerinde de Boydica'yı kullanabilirsiniz. Yani barış koruma komutanları bu şekilde. Onun dışında insanlar size şey diyebilir oyun içerisinde veya işte eski izlediğiniz Rise of Kingdoms anlatan videolarda 5 sene öncesinde bir şey lobisi vardı. Osman Herman lobisi vardı. İşte Herman Kas'ın Osman'la birlikte çok güzel hasar atıyor.
okçu çıkın savaşın vesaire gibi bir durum vardı. Şunu unutmayın sevgili dostlar. Siz free to play veya low spender'sınız ve alanda sizden oyuna daha fazla para harcayan çok fazla insan olacak. Ve o insanlar gidecekler. Cağcağlarını kasmış olacaklar. Minamoto'ya para yatırmış olacaklar. İşte Saladin vesaire çekmiş olacaklar. Sizin bu hermanlarınızı çatır çatır avlayacaklar. Yani canınızı sıkacaklar. Okçu birimi oyunun başında çok güçlü durumda değil. Evet, destansı komutanlar içerisinde becerilerini okuduğunuz zaman Herman'dır, Kusunaki'dir. İşte yerine göre Osman'la kombinlediğinizde Herman'ı güzel görünüyor olabilir. Ama oyuna para harcayan insanlar için her zaman alanda gözler Herman'ı bir arar. Özellikle erken dönem KVK'larda ya bir Herman olsa da alana veya liderlik komutanıyla çıkan biri olsa da halihazırda işte güçsüz komutanlarla alanda savaşan insanlar direkt hedef alınır, direkt dövülür. Çitleyelim de yiyelim diye ellerini ovuşturuyor olacaklar. O yüzden para harcayan oyunculara daha fazla kill verip hesabınızı hem kaynak olarak hem hızlandırma olarak yıpratmak istemiyorsanız bu komutanlara hedef koymayın. Bu komutanları kasmak için çaba sarf etmeyin. İlerleyen aşamada ne olur? Mesela Baybars'ınızı ikinci KVK'da, üçüncü KVK'da Pelagius'la birlikte bir önde bir arkada kullanırsınız. Bir tane süvari çıkarsınız. Santuz'unuzun mesela arkasına buradan ya Mundeok koyarsınız ya Bjorn koyarsınız. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. O zamana kadar kastıysanız bunu 60 seviye yapmış olursunuz Santuz'u zaten. Mundeok'u da 60 yaparsınız. Bjorn'u da 60 seviye yaparsınız. Onların arkasına bir kombinasyon yaratırsınız. Mesela nasıl olabilir? Santuz'un arkasına Osman'ı koyarsınız. Ondan sonra Mundeok'un arkasına Jeanne d'Arc'ı koyarsınız şu becerisinden faydalanmak için. Bir ürünün arkasına da gidersiniz CPU atarsınız. O şekilde kullanırsınız. Bu da gayet verimli olur. Sizin için çok sıkıntı yaratmaz. Bir de işte Baybars kullanırsınız. 4 kıta savaşırsınız. Öpün de başınıza koyun. Zaten 5. kıtayı savaşa çıkarmak sizin için çok bir şey ifade etmiyor. Ama rakip sizden daha kalabalıksa öyle noktalarda illaki sizden çok daha gelişmiş hesaplar olacağı için çok fazla kıta savaşmayla uğraşmayın. Elinizden gelen en iyi kıtanızı tek kıta olarak çıkartın. Mesela ne olabilir? Santuz'u Mundeok. Ustalık becerilerini falan da açmışsınızdır. İkisini eşleştirip alanda sizin birliğinize rakip daha kalabalıkken daha az dayak yiyebileceğiniz pozisyonlarda kalmaya gayret göstererek savaştırabilirsiniz. Diğer şekilde hani balinaların vesairelerin yoğun olduğu ortamlara sizin destansı komutanlarınızla çok fazla girmeniz, çok fazla kıta çıkarmanız onların hoşuna gidecek bir hale alır. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Belisarius'la avlanmayı 3. KVK'ya kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. 3. KVK'ya kadar Belisarius Baybars avlanması sizin için çok rahatlıkla sürdürebileceğiniz bir şey. Zaman ilerledikçe altın anahtardan Cao Cao çıkar. Cao Cao'nun ilk becerisi 5 level olursa o zaman Belisarius'u çıkarmak yerine Cao Cao'nun arkasına Baybars koyarsınız. Daha az sizi dövmek isteyen insanla karşılaşırsınız. Çünkü Cao Cao en nihayetinde destansı bir komutan olmadığı için hani bir de intikal hızı da yine Belisarius gibi yüksek olduğu için daha hızlı hareket edersiniz. Benim şu anda destans komutanları için anlatacaklarım bu kadar. Yarın ben size ya da ertesi gün efsanevi komutanlar hakkında ilk KVK'yı nasıl geçirmeniz gerekiyor veya ilerleyen aşamalar için nasıl yatırımlar yapmanız gerekiyor. Bunları anlatıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu içerik umarım sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bir yorum ve beğeniyle beni destekleyebilirsiniz. Onun dışında kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşça kalın. Bay bay efendim.